Mantıda biz normal bir mahalle mantıcısı gibi olmak istemedik. Bir makinenin yaptığı işi 30 tane kadın yapıyor. Sarımsak, yoğurt olmazsa olmaz mantının. Günde aşağı yukarı şubelerimizde 1 ton tüketimimiz var. Türkiye'nin enlerine hizmet ettim. Aklına gelebilecek kim varsa, Acun Ilıcalı diyeyim, Cem Yılmaz diyeyim, Ajda Pekkan diyeyim, İbrahim Tatlıses diyeyim, aklınıza kim geliyor? Şu an hayalimin üstündeyim. Türkiye'nin en iyi mantıcısıyım. Bodrum'da insanlar yemek yediğinde oradaki yemeği, aynı yemeği burada da yiyor mesela. 364 gün burada yemek yesin. Bodrum'da bir gün yediğinde o bir gün yediği yemeği 364 gün anlatıyor. Halbuki aynı yemeği yedi. Onun için Bodrum ismi zaten başlı başına bana göre dünya markası. Çok değerli bir marka. Cengiz Yanar, Sivaslıyım. 54 yaşındayım. İlkokul mezunuyum. Babamın yolüstü tesisi var. Bu tesiste ilkokulda zaten 30 metre mesafede ve teneffüslerde bile gelip babamın tesisinde işte bulaşık yıka, bardak yıka gibi bütün ilkokul dönemim bu şekilde geçti diyebilirim. 15-16 yaşına kadar böyle devam etti. Sivas'tan ve babamın işinden ayrılmamın sebebi yaş oldu 15-16 derken annemi sürekli babam sıkıştırıyor bu çocuğu evlendirelim diye. Ben de 15-16 yaşındaki bir çocuğun evlenmesi çok mantıklı gelmedi. Onun için Verel'in İstanbul yaptık. İstanbul'da tabii geldik, bizim çevremiz hep hizmet sektörü, yani bu sektörün içinde. Öyle olunca biz de mecburen tanıdıklar vasıtasıyla işte restoranlar, kulüpler, gazinolar, bulaşıktan da başladık, komiliğini de yaptık, garsonluğunu yaptık, şefliğini yaptık, her aşamasında olduk. Kuzguncuk'ta çalıştım, Taksim'de çalıştım, Osman Bey'de çalıştım, Beylerbeyi'nde çalıştım, birçok yerde çalıştım. İstanbul'un en elit mekanlarında çalıştık. Biz bu işe başlarken biraderle beraber başladık. Bu sektörün içinde yıllarca o da birçok mekanda çalıştı. Biz işin her kesiminde olduk. Mantıcı diye bir planımız yoktu. İstanbul Beyefendisi bir babamız vardı. O işte biraz vesile oldu. Böyle Cengiz düşünür müsün falan diye bizi aslında biraz da baba itti mantı işine. İş yapmak için arayışa girdik ve önümüze böyle bir şans doğdu. Biz de yapalım diye yola çıktık ve yaptık. Çok büyük sermayeli başlamadık açıkçası. Halihazırda bir mekanla başladık. Arnavutköy şubemiz. Orayı biz 24 saat açık bir şube haline getirdik. Normal gündüz saatlerinde 12 masamız falan vardı. Ama gece bu 30 masalara çıkıyordu. Çünkü oradaki müşteri de bizi çok tuttu. Ya bu biraz zaman aldı tabii, hemen olmadı. O zaman şimdiki gibi sosyal medyadan bilmem neden gibi böyle bir kendinizi çok oradayım buradayım deme gibi şansınız yok. Her bir müşterinizin telefonu yok. Nedir? Yoldan geçen Ahmet abim, Ali abim, Veli abim derken kendimizi böyle bir 6 ay zorlu geçti. 6 aydan sonra yavaş yavaş toparlamaya başladık. 1 yıl sonunda çok güzel bir şey yakaladık yani. İlk şubelerimizde tabii bu konsepti yapma şansımız olmadı. Çünkü ilk şubemiz 200 yıllık bir binaydı. Tadilatta çok fazla bir şeyler yapma şansımız yoktu. Boya bile yapamadık yani. Daha sonraki şubelerimizi başta Nişantaşı'nda başladık işte bu konsepti uygulamaya. Aşağı yukarı 10 yıl gibi bir süre önce. Bodrum biraz Ege havası olsun, biraz ismimize uygun bir mekan havasında olsun diye biraz da bu konsepti seçtik. Tabii biraz mantıcı üstü bir konsept bu. Biz normal bir mahalle mantıcısı gibi olmak istemedik. Bodrum ismiyle bir mantı
çağrışımı olsun istedik. Ankara'dan İstanbul'a mantı yemeye geliyor uçakla ve geri dönüyor. Antalya'dan geliyor, yiyor ve geri dönüyor. Bunları duyunca tabii ekstra mutlu oluyoruz biz. İmalatta 50 tane kadın çalışıyor. Günde işte aşağı yukarı şubelerimizde 1 ton tüketimimiz var. 22 şubemiz var. Her şubemizde günde 5.000 kişi yemek yiyor. Fiyat politikamız da ona göre. Yani kişi başı 55 liraları ortalama geçmeyecek şekilde bir fiyatımız var. Bir makinenin yaptığı işi 30 tane kadın yapıyor. Onun için yükümüz de ağırdı. Bu yükten biraz nasıl kurtuluruz dedik ama makine bizim kalitemizi çok bozdu. En sonunda yine kadınlarla yola devam etmeye karar verdik ve öyle de yaptık. İyi de oldu. Lezzetimiz üst sırada. Şubelerde 300, imalathanede 50 kadın, 350 personelle çalışıyoruz. Yorulduk. Zor tabii. İnsan yönetmek çok zor. Ama biz insanlardan hep şunu istedik. İyi niyetli olun. İyi niyetli olursanız problem yoktur. Hatanız olabilir, eksiğiniz olabilir. Bunlar problem değil. Bunlar aşılır. Şu an çalışanlarımın içinde 25-30 yıldır beraber çalıştığımız çocuklar var. İşini düzgün yapan insana biz kesinlikle hiç kaşın üzerine kara var demeyiz yani. Açtık mekanı, müşteri yoktur. Hadi bekleyin. Bu aşama sıkıntı. Umutsuz olmadım çünkü doğru iş yaptığımıza inanıyorum. Değişen bir Türkiye var, değişen bir dünya var. Bunun içinde sürekli yenilikler, yenilikler, yenilikler. Yani ben mesela burger diye bir yemeği hiçbir zaman menümde olsun istemezdim ama gençlik şu an bunu istiyor. Mantıcıda burger veriyoruz yerine göre. Yani zengin bir menüm var. İşte kahvaltıdan başlayıp çorba, salata çeşitleri, ızgara çeşitleri, mantı çeşitleri, spesiyel yemek mesela kafede Paris diye yemeğimizi yani bir Paris'te yiyebilirsiniz bir de bizde yiyebilirsiniz. O kadar özel. Çünkü biz onun sosunu Paris'ten getirttirdik. Aşçı sosu özel yaptık. O sos bana göre Türkiye'de yiyebileceğiniz yemeklerin bana göre en güzeli. Bihter ismi koydum. Beren Saati oynadığı rollerden çok seviyordum. Biraz araştırdım. Bihter'in isminin her şeyin en güzeli olduğu anlamında. Mesela çıtır bihter, kızarmış mantımızın adını çıtır bihter koyduk. Sonrasında işte tavuklu mantımız var, onun adını kanatlı bihter koyduk. Ispanaklı mantımız var, onun adını temelin bihteri koyduk. Patatesli var, onun adını süslü bihter koyduk. Mesela yine ıspanaklı mantımızın haşlanmışı var, onun adı safinaz oldu. Çökertme diye bir yemeğimiz var, Behlül'ün bihteri. Böyle değişik isimlerde yemeklerimiz var. Bunlar da müşterimizin çok hoşuna gidiyor. Mantı çok özel bir yemek bana göre. Çok zahmetli bir yemek. Eti de çok önemli. Hamuru da çok önemli. Kıvamı çok önemli. İçine kırdığınız yumurta çok önemli. Yumurtadan ne anlarsınız? Kalitesiz yumurta direktmen lezzeti düşürür. Mantının içine koyduğumuz kıyma parmak ucuyla koyduğumuz kıymadır. Bunun gramajını tutturamayız. Ölçüsü yoktur. Müşteri portföyümüz gecede bizi çok müşteri tuttu. Gece müşterisi tabii belli bir yaş altı. 30 yaşından atıyorum üniversiteye yeni başlamış gençler. İlk başta öyleydi daha çok tercih ama bu dalga dalga aileler, çocuklu aileler, belli yaş üstü aileler bu kesimlere hizmet ediyoruz. Yani şu an yemek zevki olan, damak zevki olan her kesime, bütçesi uygun olan her kesime hizmet ediyoruz. Son 3-4 yıldır oğlum işleri biraz takip ediyor. Bizden yardım istediği yerde biz yardım ediyoruz ama ondan öncesi aşağı yukarı 20 yıl sabah kahvaltıyla başlayan, öğlen servisi, akşam servisi ve gece devam edip sabah 6'da 7'de iş bitiyor. Yani günlük 18-20 saat
aşağı yukarı 20 yılı aşkın böyle bir çalışma hayatımız oldu. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. Yani bu sektörde ben dediğim gibi Türkiye'nin enlerine hizmet ettim. Aklına gelebilecek kim varsa, Acun Ilıcalı diyeyim, Cem Yılmaz diyeyim, Ajda Pekkan diyeyim, İbrahim Tatlıses diyeyim, aklınıza kim geliyor? Kim geliyorsa, iş adamlarından Sakıp Sabancı diyeyim rahmetli, koçlar diyeyim, boynerler diyeyim, herkese hizmet ettim. Yani hizmet etmediğim kimse kalmadı. Hizmet sektörü Müzeyyen Senar gibi, Behi Aksoy gibi sanatçılarla hizmet sektöründe onlarla çalıştım. Hakikaten örnek alacağımız rol model benim için bir Hüsnü Özyiğin'dir, bir Koç'tur, bir Sabancı'dır. Franchise çalışmalarımız var. Şu an aşağı yukarı 12 tane bayim var. Yurt dışı tabii Dubai, Katar gibi görüşmelerimiz oldu. Avrupa'dan çok istek var. İngiltere, Almanya, Amerika gibi. Şu dönemi bir atlatalım istiyorum. Yani ben şu dönemde çok biraz tozlu dumanlı görüyorum. Şube açılacaksa muhakkak ki yeri de çok önemli. Siz atıyorum müşterinizi biliyorsunuz, kendinizi biliyorsunuz, menünüzü biliyorsunuz. Bu menüyü, bu müşteriyi ben nerede hizmet edebilirim? Yani bizim işimizde nerede edebilirsiniz? Nişantaşı'nda edebilirsiniz, Etiler'de edebilirsiniz, Bağdat Caddesi'nde edebilirsiniz, Beyoğlu, Galatasaray tarafında edebilirsiniz. Bizim müşterimizin hepsi oralarda var, doğru noktalar. Gençlere tavsiyem şu, öncelikle yapacağınız iş bir kere aklınıza yatmalı. Macera olsun diye yapmayacaksınız. Macera işine girdiğiniz zaman sonu hüsranla bitebilir. Bir iş yapacaksanız bu işin altyapısını da oluşturmak gerekiyor. Lokanta mı açacaksınız, restoran mı, mantıcı mı? Yani bunun mutfağında çalışmalısınız, salonda çalışmalısınız. Nasıl işliyor? Yani bunları bilmediğiniz zaman bir sürü zorluk sizi bekliyor. Fedakarlık istiyor. Yani fedakarlık yapmadan başarı olmaz. Mantıyı da dünyaya duyurmak istiyorum. Zaten şu an hizmet ettiğimiz kesimin %20-%30'luk kısmı zaten yurt dışı misafirimiz. 3 yıldır son Alaçatı'da yazları oradayım ve 15 gün Alaçatı'da kalıyorsa 15 günün en az 13 günü geliyor. Aynı yemekleri ve farklı tatları tatmaya geliyor. Demek ki Avrupa'da da zorlanmayacağız.